Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az ince bir ipim var, şöyle göstereyim. Bununla harika bir model başlayacağız. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3. Her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayayım. Bir ters bir düz lastik öreceğim. Evet, şöyle bir ters bir düz lastiğimi tamamladım. Şimdi örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düzden sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru keseceğim. Sağa doğru kestim 2 ilmeğimi. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz, tekrar ediyorum aynı işlemi. 2 düzden sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde kesebilirsiniz ilmek yönünüze göre. Ben bu şekilde kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir artırma. 2 düz, sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Kesme işleminden sonra da bir artırma yapıyorum. Sıra sonunda bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapılmayacak. İlmeklerimiz ters örülecek sadece. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım ters örerek. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm şimdi. Üçüncü sıra ön yüzünde bir ilmek düzden sonra sıradaki 2 ilmeğimi yine sağa doğru keseceğim. Yerlerini değiştirdim ve sağa doğru kestim 2 ilmeğimi. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra yine 2 ilmek düz ördüm. Sağa doğru keselim sıradaki 2 ilmeğimizi. Evet, şu şekilde aldım ve kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Devamında bir artırma yapıyorum. Daha sonra bir ve 2 düz ilmek ördüm. Daha sonra da kenar ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde yapacağımız işlem ilmeklerin tamamını ters örelim. Modelimiz 12 sıradan oluşmakta. Güzel şöyle zikzak ajurlu bir model. İlmeklerimi ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın sıradaki 2 ilmeğimi şimdi sağa doğru kesiyorum. Yerlerini değiştirdim. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım.
2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Kestiğimiz ilmek belli zaten, bakın burada. 2 ilmeği sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma, daha sonra yine 2 düz. 2 ilmeği sağa doğru keselim. Bir artırma, 1, 2 düz ördüm. Pardon, bir de bu var. 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi. Artırmadan sonra 3 düz, bir de kenar ilmeği örerek sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi şu ajurlarımızı kesme işlemini sola doğru kaydıracağız. Sağa doğru kesmiştik. Burada ilmeğimizi bitirdik. Şimdi sola doğru kesme işlemi yapacağız. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma, önce artırma yapıyorum. Daha sonra 2 ilmeğimin, benimkilerin yönü düzgün bakın. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında 2 düz ilmek. Bir artırma, sola doğru 2 ilmeği keselim. 2 düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Daha sonra bir ilmek düz, bir ilmek de kenar ilmeğini yani düz olarak ördüm tekrar. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Burada şöyle biraz hızlanacağım. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şöyle, daha sonra bir artırma yaptım. Kesme yaptığım ilmeğe gelince ikisini bir alarak sola doğru kestim. Yine devamında 2 düz, bir artırma, daha sonra sola doğru 2 ilmeği keselim. 2 düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm şimdi. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz, 1 ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 2 ilmek düz, bu sıra başında bu 4 ilmeğimiz oldu. Aralarda yine 2 ilmek düzlerimiz. Kesme işleminden sonra 2 düz,
bir artırma, daha sonra 2 ilmeği sola doğru keselim. 2 düz kesme işleminden sonra 2 düz bir artırma, sıradaki kenar ilmeğimle diğer ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Bu 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. 12. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. İlmeklerimin tamamını ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örerek modeli bir kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. Önce sağa doğru, sonra sola doğru zikzaklarımız. İkinci kez kuracak olursak burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Yani bu 12 sıranın tekrarı olacak. Model uzun olduğu için sadece birinci sırayı beraber kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. 2 ilmek düzden sonra sağa doğru önce bir kesme işlemi yaptım. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Şöyle aldım, kestim. Daha sonra bir artırma yaptım kesme işleminden sonra. 2 düz ilmek sağa doğru keselim. Sıradaki 2 ilmeğimizi. Daha sonra bir artırma, sıra sonunda bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelin birinci sırasını beraber kurduk. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şöyle zarif, dantel gibi görünen bir model. Bir parça da daha önce hazırladım. Bunda da tekstil tipi lastik kullandım. Burada bir ters bir düz lastiğin üzerine başlamıştık. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Modelin arka yüzü de şöyle. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinde ona göre de ip tercih edersiniz. Etol şal yapımında angora tarzı iplerle, yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler nelerde kullanacaksınız arkadaşlar bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.